1987 Los Santos, Groove Street Families ya da kısaca Grooves adlı çete, şehirde faaliyet gösteren etkili çetelerden biridir. Bu çetenin lideri Sean Sweet Johnson'dır ve kendisi ana karakterimiz olan meşhur Carl C.J. Johnson'ın abisidir. Johnson ailesi yakın zamanda 10 yaşındaki kardeşleri Brian'ı bilinmeyen bir sebepten kaybetmiştir. Ancak abimiz Sweet, Brian'ın ölümünden bizi yani CJ'yi suçlamaktadır. Abisinin bu tavırlarına dayanamayan karakterimiz, abisinin koyayım diyerek Los Santos'tan ayrılır ve çakma New York olan Liberty City'ye gider. Burada 5 yıl geçiren karakterimiz binbir türlü halt yer. Tam da bu yıllarda sokaklarda taş kokain adlı bir madde çok popüler olmaya başlar ve düşman çetemiz olan Ballas bu fırsattan yararlanıp zengin olurken abimiz Sweet prensiplere bağlı kalarak taş kokain ticaretine girmez. 5 yılın sonunda yani 1992'den karakterimize abisinden bir telefon gelir ve annesinin bir araba saldırısı sırasında öldüğü haberini alır. Bunu duyan karakterimiz bavulunu toplar ve tekrardan Los Santos Groove Street'e döner. Ancak yolda Frank Tempe'nin liderliğinde Crash adlı yozlaşmış bir polis ekibi tarafından durdurulur ve tüm parasını kaptırır. Burada polisler gelecekte kendileri için bazı işler yapacağımızı, aksi takdirde kendi öldürdükleri polis memuru olan Ralph Pendlebury'nin cinayetini bizim üstümüze yıkacaklarını söylerler. Bu polisi öldürmelerinin sebebi ise adamın kendilerine karşı yolsuzluk iddiasında bulunması ve kanıtlamaya çalışmasıdır. Bunların devamında karakterimiz Ballas çetesinin bölgesine atılır ve o meşhur sahne yaşanır. Oh shit. Here we go again. Bisikletine binen CJ annesinin cenazesine gider. Burada çocukluk arkadaşları olan meşhur Big Smoke ve Ryder ile karşılaşır. Aynı zamanda kız kardeşi Kendall ve abisi Sweet ile de görüşür. Burada yavşak abimiz Sweet bize selam bile vermeden geçmişimizle ilgili bize laf sokar ve çetenin kötü bir durumda olduğunu söyler. Ayrıca Sweet kız kardeşimiz Kendall'ın Cesar Villalpando ile ilişkisinden rahatsızdır. Cesar, Vario Los Aztecas adlı Meksikalı bir çetenin önemli bir üyesidir. Bu konuşmalardan kısa bir süre sonra Ballas çetesi ölüye de saygı duymayarak cenazeye bir saldırı gerçekleştirir. Ancak burada kimse ölmez ve Groove Street'e geri döneriz. İlerleyen günlerde CJ taş kokain satıcılarını temizleme, Ballas grafitilerini temizleme ve rakip çetelere drive-by saldırı yapma gibi faaliyetlerde bulunur. Bu arada abimiz Sweet hala Kendall'ın ilişkisinden rahatsızdır ve CJ'yi Kendall'ın peşinden takip etmesi için gönderir. Burada Meksikalıların sevdiği Lowrider adlı araba zıplatma yarışmasına katılırız. Yarışmadan sonra kız kardeşimizin sevgilisi Cesar ile tanışma fırsatımız olur. Tanışma faslı çok sıcak başlamasa da devamında tatlıya bağlanır ve Cesar oyun boyunca CJ'in en yakın dostlarından biri olacaktır. Karakterimiz boş zamanlarında Big Smoke'un görevlerini yapar ve genelde Rus mafyası ile bir başka çete olan Los Santos Vagos ile çatışır. Aynı zamanda ototune basıp rapçi olma hayaliyle yanıp tutuşan eski arkadaşımız OG Locke için de işler yaparız ve kendisinin rap dünyasına yükselmesine yardım ederiz. Tabi yardım dediğim Mad Dog adlı ünlü rapçinin menajerini öldürme, şarkı sözlerini çalıp sabote etme gibi adamı depresyona sokan işlerdir. Burada oyunun başından hatırlarsanız yozlaşmış polis ekibi Crash bizi bulur ve bazı görevler verirler. Bu görevler ilginç bir şekilde Big Smoke'un görevlerine benzer ve Vagos ile Rus mafyasını zora sokar. Bir süre sonra çetemiz Ballas'ın bazı önemli üyelerini öldürmeyi başarır ve daha önceden kaybettiği bazı bölgeleri geri alır. 4. Murat tarzı bir toparlanma süreci yaşarız yani. Bunun üzerine abimiz Sweet daha önceden Groove çetesinden ayrılan diğer iki aileyle tekrar birleşmeyi ve Ballas'lara karşı daha da güçlenmeyi planlar. Toplantı Jefferson Motel'de ayarlanır. Ancak buraya bir polis baskını gerçekleşir ve toplantı boku yer. Bunun üzerine karakterimiz abisini kurtarır ve polislerden kaçmayı başarırız. Bu polis baskını abimiz Sweet'i vazgeçirmez ve Ballas çetesinde büyük bir saldırı planlar. CJ de bu plana dahildir ve saldırı öncesi buluşma yerine gider. Ancak yolda kız kardeşimizin sevgilisi Cesar bizden acil bir görüşme ister. Allah Allah, saldırı öncesinde bu kadar acil olan koyayım desek de Cesar ile görüşürüz ve burada çok acı bir gerçeği öğreniriz. Ortaya çıkar ki çocukluk arkadaşlarımız Big Smoke ile Ryder polis memuru Tempany ve Ballas'la işbirliği yapmaktadır. Bunu gören karakterimiz Cesar'dan Kendall'ı güvenli bir yere götürmesini ister ve Sweet'e bir tezgah kurulduğunu anlayıp alelacele abisinin yanına gider. Ancak geldiğinde Sweet'i vurulmuş bir şekilde bulur. Burada Ballas ile çetin bir savaş veren karakterimiz ne kadar çabalasa da abisinin yaralı olmasından dolayı kaçamaz ve tutuklanır. Burada karakterimiz hapse atılır. Sweet ise hastaneye kaldırılır, tabi daha sonra tutuklanması için. Şimdi burada nasıl bir tezgah döndüğünü kısa bir özet geçmek istiyorum. Oyunun başında annemize düzenlenen saldırı aslında abimiz Sweet'e düzenlenmiş, ancak annemiz kaza kurşununa gitmiş. Bu saldırıyı organize edenler ise Crash, Ballas çetesi ve bizi ihanet eden iki orospu çocuğuymuş. Amaçları ise bir uyuşturucu imparatorluğu kurup Gustavo Fring'e dönüşmekmiş. Neyse, burada başlarız polis Tempany'nin arkasını temizlemeye. Önce bizden bir tanığı ortadan kaldırmamızı ister. Artık karakterimizin bir seçeneği kalmaz. Çünkü abimiz onların elindedir ve mecburen görevi kabul edip başarılı bir şekilde tanığı yok ederiz. Bunun üzerine evladı başka bir şey daha ister ve The Truth adlı esrar çiftliği sahibinden 3 ton esrar almamızı söyler. Amacı ise bu esrarı kendisine karşı delil toplayan bir savcıya karşı kullanıp onu suçlu göstermektir. Bu sırada Cesar tarafından önemli bir bilgi ediniriz ve San Fierro'daki bir organizasyonun Big Smoke'a taş kokain sağladığını ve bu maddeyi Smoke'un Los Santos sokaklarında sattığını öğreniriz. Aynı zamanda esrar için paraya ihtiyacımız olduğunu bilen Cesar bize kuzeniyle tanışmamızı tavsiye eder. Cesar'ın kuzeni Catalina'yı buluruz ve birlikte 4 farklı işletmeye soygun yaparız. Bu soygunlar bize gerekli parayı sağlar
ve aynı zamanda Catalina CJ'ye aşık olur. Devamında Sezar bizi bir araba yarışı organizasyonuna götürür ve burada önemli bir karakter olan Woozie ile tanışırız. Kendisi yarışı düzenleyen adamdır ve bir kartel çetesinin lideridir. Burada kafadan çatlak manitamız Catalina bize kendisini sadece suç ortağı olarak gördüğümüzü ve onu sevmediğimizi söyler. Aynı zamanda bizi kıskandırmak için Claude adlı bölgenin en iyi araba yarışçısı olan adamla sevgili olur. Tabi biz bu Claude denen adamla yarışırız ve karakterimiz kazanır. Bunun üzerine karakterimiz ödül olarak Claude'nin San Fierro'daki garajını kazanır. Burada yarıştan sonra Catalina ve Claude Liberty City'ye, karakterimiz ise ot için topladığı parayla Turut'un yolunu tutar. Burada Turut'tan otları alırız. Ancak havada polis helikopterleri belirir ve karakterimiz ile Turut polisler gelmeden tarladaki otları yakar. Bunun üzerine CJ San Fierro'nun yolunu tutar ve burada yarıştan kazandığı garajına gider. Garajın halini beğenmeyen karakterimiz garajı tamir etmeleri için 3 tane adam tutar. Burada bu 3 adamdan biri Zero adlı bir heriftir ve bu adamla birbirinden farklı ilginç görevler yaparız. Devamında ise San Fierro'da asıl amacımız olan savcıya odaklanırız. Savcının arabasına otu yerleştiririz ve polise ihbar edip adamı paket ederiz. Hatırlarsanız Big Smoke'a San Fierro'dan birinin kokain tedarik ettiğini önceden öğrenmiştik ve burada bu tedariğin arkasında Loco kartelinin olduğunu öğreniriz. Bu bilgileri bize Woozie verir çünkü kendisi de bu kartelle düşmandır. Yani ortak düşman sayesinde müttefik oluruz adamla. Bunun üzerine 3 tane hedef çıkar karşımıza. Jizzy B, T-Bone Mendes ve örgütün lideri Mike Toreno. Burada karakterimiz kartelin içine sızar ve Jizzy için çalışmaya başlayıp onun güvenini kazanır. Bu sırada Jizzy aracılığıyla Mike Toreno ve T-Bone Mendes ile tanışır. CJ kartel hakkında bilgi toplarken bir yandan da Woozie'ye yardım etmeye devam eder ve Da Nang Boys adlı Vietnamlı bir çete ile mücadelesinde destek olur. Bir süre sonra CJ, Crash'in yolsuzluklarını ortaya çıkarmak üzere çalışan bir gazeteciyle muhabiri de öldürür. Artık oldukça güven kazanan karakterimiz Loco kartelini yok etme planını başlatır ve önce Jizzy'yi öldürüp telefonunu ele geçirir. Telefon sayesinde uyuşturucu tedarikinin İskele 69 adlı bir yerde yapıldığını öğreniriz ve tuzaklar kurarak hazırlanırız. Buluşma saati geldiğinde harekete geçeriz ve T-Bone Mendes ile eski dostumuz olan hain Ryder'ı öldürürüz. Ancak Mike Toreno kaçmayı başarır ve helikopterle kaçmaya gider. Bunun üzerine karakterimiz bazukayı çeker ve Mike Toreno'nun helikopterine son bir darbe vurarak Loco kartelini tamamen yok eder. Tabi kartel yok olsa da uyuşturucu üretilen fabrika hala aktiftir ve karakterimiz fabrikayı da havadan uçurup Ballas ve Big Smoke'a büyük bir darbe vurur. Tüm bu yaşananlardan sonra CJ yeni gelir kaynakları arar ve hatırlarsanız tamir ettirdiğimiz garajımızı kullanmaya başlarız. Burada dışarıdan milletin arabalarını çalarız ve bizimmiş gibi garajımızda satmaya başlarız. Bir süre sonra karakterimiz bilinmeyen biri tarafından aranır ve kardeşimiz Sweet ile ilgili elinde önemli bir bilgi olduğunu, kendisiyle buluşmamız gerektiğini söyler. CJ buluşma yerine gider ve karşısına Mike Toreno çıkar. Ulan adama füze attık hala nasıl hayatta diye hayretlere düşerken öğreniriz ki o helikoptere aslında hiçbir zaman binmemiştir. Toreno burada kendisinin aslında bir hükümet ajanı olduğunu ve kendisine yardım etmemiz karşılığında abimiz Sweet'i hapisten çıkaracağını söyler. Karakteriniz bu teklifi kabul eder ve helikopter imha etmek, uçak patlatmak, jetpack çalıp bu jetpack'i kullanarak uzaylılarla ilgili gizemli bir madde çalmak gibi çılgınca görevlerde buluruz kendimizi. Tüm bu çılgınlık bittikten sonra Woozie, Las Venturas'ta gazino işine girmiştir. Ancak Cinco adlı suç ailesi işlerini sabote etmektedir. Bunun üzerine Woozie CJ'den yardım ister ve bir ton görevde kendisine yardım edip işlerini rayına oturturuz. Tempenny yine bizden bir kanıt yok etmemizi ister ve dediğini yaparız. Ancak devamında öğreniriz ki Crash ekibinden Jimmy Hernandez ekibi satmıştır ve Tempenny gözümüzün önünde onu bir kürek darbesiyle bayıltır ve bizden adamın işini bitirmemizi ister. Diğer polis olan Pulaski ile adamı gömeriz. Tabi fırsat bu fırsat. Pulaski ile yalnız kalınca karakterimiz bu fırsatı hiç affetmez ve Pulaski'nin de işini bitirip yavaş yavaş intikamını almaya başlar. Bu sırada tesadüfen psikolojisini bozduğumuz rapçi Mad Dog'u intihar etmeye çalışırken görürüz ve kendisini kurtarıp rehabilitasyon merkezine götürürüz. Burada Mad Dog'un malikanesinin bir uyuşturucu satıcısı tarafından işgal edildiğini öğreniriz ve bunun üzerine zor yolla evi geri alıp ekipçe buraya taşınırız. Bu sırada Toreno bize tekrar ulaşır ve askeri bir üstten jet çalıp casus gemilerini vurmamızı ister. CJ'in Toreno için yaptığı tüm bu görevler sonrasında abimiz Sweet gerçekten hapisten çıkartılır ve kendisini almaya gideriz. Abimize yaptıklarımızla biraz hava atmak isteriz ancak hiç oralı olmaz ve tek düşündüğü şey mahallesi Grove Street ile çetesidir. İkili mahalleye geri döner ancak bölge Ballas ve uyuşturucu satıcıları tarafından kontrol altına alınmıştır. Bunun üzerine karakterlerimiz çeteyle beraber uzun bir mücadeleye girer ve Grove Street'i tekrar ele geçiririz. Devamında CJ ile Mad Dog, OG Locke ile hesaplaşır. Mad Dog'un kafiye kitabını geri alırız ve bir plak şirketiyle anlaşma yapıp Mad Dog'u eski günlerine kavuştururuz. Bundan kısa bir süre sonra ana düşmanımız olan yolsuz Tenfe'nin foyaları ortaya çıkmaya başlar ve kendisi mahkeme karşısına çıkar. Burada delil yetersizliğinden serbest kalır. Ancak bu karar Los Santos'ta isyanların başlamasına yol açar ve burada kanlı birçok çete savaşı yaşanır. Bu savaşlar sırasında Grove Street Families, namı diğer biz, şehrin yarısına yakınını ele geçiririz. Bunun üzerine son bir hedef kalmıştır. Big Smoke. Kendisinin Taş Kokain Sarayı adlı kale gibi korunan bir yerde olduğunu öğreniriz. Burayı ele geçirmek zordur ancak yapılmak zorundadır. Aksi takdirde abimiz ve çetemiz için verdiğimiz onca çaba boşa gidecektir. Karakterimiz kaleye girer. Burada çok çetin bir mücadele verir ve onlarca çeteciyle
ve onlarca düşmanla çatışır. Tüm bu zorlu mücadelenin ardından en nihayetinde üst katta Big Smoke ile yüzleşiriz. Burada kendisi bizi gafil avlayıp öldürmeye çalışsa da başarısız olur ve en nihayetinde intikamımızı alıp Big Smoke'u öbür dünyaya yollarız. Tam her şey bitti derken polis Tenpen'i karşımıza çıkar ve Big Smoke'un parasını alıp kaçmayı amaçlar. Burada kendisinin dikkatini dağıtıp ölmekten kurtuluruz. Ancak Tenpen'i parayı almaya başarır. Uzun süren kovalamacalar sonucu Tenpen'i aracının kontrolünü kaybeder ve gözümüzün önünde kaza yaparak hakkı rahmetine kavuşur. Burada efsane oyunumuzun hikayesi biter ve bana da izleyenlere teşekkür edip videoyu beğenmeyi unutmamalarını söylemek düşer. Buraya kadar dinleyen herkese teşekkür ederim. Daha fazla içerik için takipte kalmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz.